Herkese merhabalar. Ev Avcısı Gayrimenkul'den Gülgün İşler ben. Bugün hepimizin birçoğumuzun isteği olan full deniz manzaralı 2+1 bir dairedeyiz. Evet, Kadınlar Denizi'ndeyiz ve şehir merkezine sadece 5-6 dakika mesafedeyiz. Hem şehir merkezindesiniz hem sessiz sakin bir bölgedesiniz, nezih bir sitedesiniz. Bu hepimizin de istediği özelliklerden biri. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizi tüm sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, TikTok, Ev Avcısı YouTube kanalı ve Ev Avcısı Kuşadası YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca evavcısı.com'dan da tüm portföylerimize ulaşabilirsiniz. Her türlü 1+1, 2+1, 3+1, villa, arsa, arazi ne tür isteğiniz olursa olsun bizlerle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Evet, tekrar geri dönüyorum. Kadınlar Denizi'nde olduğumuzu söylemiştik. Butik, çok nezih bir sitedeyiz. 2 etaptan oluşuyor sitemiz. Biz şu anda 18 dairenin olduğu etap bölümündeyiz. Dairemiz normalde ana giriş tarafından giriş katı, ön taraftan kod farkımız olduğu için ön taraftan da 1. kat olarak görünüyor. Bunu birazdan da size görüntülerde gösteriyor olacağız. Evimiz toplamda 2+1, ebeveyn banyolu, yerden ısıtma merkezi sistem, doğalgaz var bu sitede. Otomatik panjur sistemimiz, akıllı ev sistemimiz, evin içinde 3 tane Daikin marka klimamız, hepsi mevcut. Yani burada son derece konforlu bir sitedesiniz. Sessiz, sakin, nezih insanların oturduğu bir yer burası. Ve bunu söylemekten çekinmiyorum ve gördüğünüzü düşünüyorum. Yani görüntülerden de çok iyi anlayacaksınız. Bunu vurgulayarak söylemek istiyorum. Site o kadar temiz ve nezih ki yerde bir çöp tanesi dahi bulamazsınız. Son derece bakımlı ve temiz. Kış ayında olmamıza rağmen havuz suyu bile tertemiz bir şekilde duruyor. Bu derece bakımlı bir sitedeyiz. Bunu bulmak da çok kolay değil, biliyorsunuz. Evet, şu havuz kısmına doğru geçmek istiyorum. Bakın, havuz suyumuz bile o kadar berrak, bakımlı ki şu mevsimde olmamıza rağmen buradaki düzen, nizam hepimizi gerçekten şaşırttı. Evet, kış ayında olduğumuzu söylemiştik ve hava muhteşem. Bakın, şu anda içimde kısa kollu ve ceketle duruyorum ve son derece güzel bir havadayız şu anda. Bugün 19 Aralık ve mevsim muhteşem geçiyor gerçekten. Denizimiz dümdüz. Burada piknik dahi yapabilirsiniz şu anda. Bunu demişken, bu arada alt kısımda da, havuzun alt kısmında da piknik alanlarımız ve kamelyamız mevcut ve bir barbekü alanımız mevcut. Burada herkes birbirinden haberdar olarak, randevu alarak mangal yakıp burada bir organizasyon yapabiliyor. Ayrıca küçük de bir çocuk parkımız var. Çocuklarınızı da güvenle bu alanda bırakabilirsiniz, oyunlarını oynayabilirler. Havuzumuz bu arada sonsuz havuz. Buradan taşmalı bir havuz. Çok keyifli. Butik de bir site olduğu için inanın hiç kalabalık olmuyor. Yazın da çok keyifli bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. O kadar avantajlı bir yer ki gerçekten. Hem yaz kış oturabilirsiniz hem de tatile geldiğiniz zaman kalacağınız bir ev istiyorsanız burası tam size göre diyebilirim. Deniz manzarasını buluyorsunuz. Denize çok yakınsınız, merkeze çok yakınsınız. Her türlü imkanınız burada mevcut. Ayrıca sitemizde bir spor salonumuz ve saunamız da mevcut. Sitemizin önüne geldiğimiz zaman da bu arada hani otoparkla ilgili de bilgi vereyim. Otopark alanımız gayet müsait. Yani sitede etaplar arasındaki alanımız da mevcut. Çünkü burası trafiğe kapalı bir alan. Yani ana yol değil, ara yol, hatta çıkmaz yol burası. Ve sitenin içinde de küçük bir otopark alanımız var. Açık bir otopark alanımız. Dilerseniz oraya da park edebilirsiniz aracınızı. Ve birazdan evde de göstereceğim size, girişte anlatacağım. Evimizin giriş kısmına da aracınızla gelip aldığınız şeyler, elinizdeki yükler ağırsa girişimize kadar da gelip oradan evinize giriş yapabilirsiniz. Evet, bence çok merak ettiniz ve daha fazla sizi bekletmeden evimize doğru geçelim. Evet, daha önce de söylediğim gibi size girişte bunları anlatmıştım. Esas ana giriş bölümümüz apartmanımızın burası. Kod farkından dolayı aslında bizim dairemiz önden 1. kat gibi görünse de aslında biz girişte, giriş katındayız.
Evet, ana girişimiz burası. Buradan da otopark, araçla giriş çıkış yerleriniz var. Ancak araç park edemiyoruz buraya. Araç park etme alanımızı söylemiştik. Ön tarafta açık otoparkımız mevcut. Ancak sitede etaplar arasında boşluk olduğu için de yolda herhangi bir ana yol olmadığı için aslında aracınızı oraya park edip buradan da girişinizi yapabilirsiniz normalde. Siz nasıl rahat ederseniz ve nasıl isterseniz. Bu tercih tamamen size kalmış. Asansörümüz de mevcut ama siz çok fazla asansör kullanmayacaksınız. Sadece alt kattan açık otoparktan girdiğiniz zaman asansörle bir kat çıkabilirsiniz buraya. Evet, koridorlarımız tertemiz, güzel, ışıl ışıl, pırıl pırıl bir site burası. Daha önce de söylemiştim. Burada girişimizi yaptıktan sonra dairemize doğru devam ediyorum. Evet, dairemize geldik ve giriş yapıyoruz. Sur çelik kapımız var. Evet, bu eve göre oldukça büyük, güzel, geniş bir kapımız var. Burada audio, akıllı ev sistemimiz mevcut. Burada senaryolarımız da var. Eve giriş çıkışlarımızı yapabiliyoruz. Buradan otomatik panjurları indirip kaldırabiliyoruz hepimizin bildiği üzere. Evet, evimize girdiğimiz zaman arka tarafa bakan 2 tane yatak odamız bulunuyor. Bir tanesi ebeveyn banyolu olan ana yatak odamız, bir tanesi de çocuk odası veya giyinme soyunma odası diyebiliriz. Önce ebeveyn yatak odamızdan başlayalım. Buraya girdiğimiz zaman bir koridor alanımız var ve odaya doğru devam ediyoruz. Bu taraftan dairemizin giriş katı olduğunu söylemiştim. İsterseniz buraya dairenizin başlangıcından diğer tarafa kadar bence hafif küçük böyle alçak bir çit de yapabilirsiniz. Buraya daha güzel çiçeklendirmeler de yapabilirsiniz. Evet, burası yatak yerimiz. Klima yatak başının üstünde duruyor. Bu arada evde 3 tane klimamız mevcut. Odalar ve salonda olmak üzere ve hepsi Daikin marka. Evet, odamızın geniş olduğunu söyledim. Gayet rahatlıkla buraya yatağınızı yerleştirip bu kısma da gardırobunuzu ve şifon yerinizi koyabilirsiniz. Burada ebeveyn banyomuz mevcut. Evet, banyomuza şöyle devam ediyorum. Ebeveyn banyomuz da burası. Gayet yeterli bir alan. Duş alanımız da gayet yeterli ve boyunuza göre de yüksek olduğunu düşünüyorum. Rahat, kullanışlı bir banyo. Buradan çıktıktan sonra diğer odamıza doğru devam ediyorum. İkinci odamızdayız. İkinci odamız da oldukça ferah, yeterli genişlikte, normal. Metrekaremiz, evimizin toplam metrekaresi, kapalı kullanım alanı 85 metrekare. Bunu söylemiştik. Yine bu odada da klimamız mevcut. Bu arada yüksek tavan olduğu için de son derece geniş, ferah hissettiriyor size zaten ev. Evet, isterseniz devam edelim. Koridordan ilerlerken şunu göstermek istiyorum. Burada küçük bir vestiyer alanımız var. Bu evimiz tam böyle 2 kişi yaşamak için veya bir çocuklu aileler için, tek başına yaşayanlar için oldukça uygun bir ev. Veya tatil evi olarak da kullanabilirsiniz. Burası ana banyomuz. Ana banyoda yine kare bir duşakabinimiz var. Hilton lavabomuz var. WC'miz ve kapının arkasında da çamaşır makinesi yerimiz konumlandırılmış. Evet, şimdi salon ve mutfağa doğru devam ediyorum. Salon ve mutfağa geldiğiniz zaman oldukça ferah yapıda bir açık mutfak salonumuz mevcut. Burada bir ada mutfağımız var. Hem mutfak dolabı olarak altını değerlendirebileceğiniz hem de burada ayrıca bir yemek masası koymanıza gerek kalmayacak bir alanınız mevcut. Bence gayet kullanışlı, günlük de kullanabileceğiniz, hatta arkadaşlarınız geldiğinde veya misafiriniz geldiğinde de üstünde çok rahatlıkla yemeğinizi yiyebileceğiniz bir yemek masası burası. Buradan evimizin bir bahçe kullanımı olduğunu söylemiştik. Yan tarafta bize ait, bizim kullanımımıza ait olan küçük bir bahçemiz var. Bunu da birazdan göstereceğiz sizlere. Bu bahçeye de buradan çıkış yapıyoruz. Evet, yan bahçemizi göstereceğim şimdi sizlere. Mutfak tarafındaki kapımızdan çıkıp bu bahçemize gelebiliyoruz. Burada küçük, bize ait kullanımı olan bir bahçemiz. Limon çamlarıyla çevrilmiş ama birazcık bakıma ihtiyacı var şu anda. Düzenlenmeye ihtiyacı var. Burada işte mangalınızı yakabilirsiniz. Buraya bir oturma alanı oluşturabilirsiniz. Veya dediğim gibi evcil bir hayvanınız varsa onu burada bakıp besleyebilirsiniz. Bu da size daire yaşantısında son derece avantaj sağlıyor bence. Burada da aslında bu bahçe alanımızda da çok güzel deniz manzaramız var. Şuradan göstereceğim, bu limon çamları kapatmış. Aslında buradaki limon çamlarının bence çıkması lazım. Sadece o tarafa limon çamı yapıp
buradan manzarayı açmak gerektiğini düşünüyorum. Çok da hoş olur. Buraya isterseniz çim alanı bakmak benim için zor diyorsanız dek alan da yapılabilir. O da çok güzel ve kullanışlı olur. Son derece güzel bir manzarası var çünkü ve sessiz, sakin, siteden bağımsız bir alan burası. Evet, şimdi bahçemizi de gördükten sonra salon kısmından deniz manzaralı balkonumuza doğru devam edelim. Evet, buradan devam ediyorum. Burası buzdolabı yerimiz ve tezgahımız L şeklinde dönüyor. Mutfak dolaplarımız da gayet yeterli. Bulaşık makinesi yerimiz. Ankastrelerimiz burada evde mevcut bu arada. Siemens marka üçlü ankastre setimiz mevcut. Burada salon tarafına doğru geçtiğim zaman çok ferah bir alan var gerçekten. Yine söylediğim gibi Daikin klimamız burada takılı. Hatta şu anda aktif çalıştırdık biz de. İçerisi sıcacık oldu. Yani yaklaşık bir 10-15 dakikadır çalışıyor. Hiç yerden ısıtma bile çalışmadan evimiz şu anda sıcacık oldu. Ayrıca tavanlarda da bu şekilde ışık havuzlarımız ve onlarda spot lambalarımız bulunuyor. Bunlar da hem şık bir görüntü sağlıyor, tavan yüksekliğiyle beraber hem burada loş bir aydınlatma sağlıyor bize. Evet, şimdi açık mutfak salonumuzdan sonra ve odalarımızı gördükten sonra evimizin en güzel yerine geldik. Balkonumuz. Evet, çok kullanışlı bir balkon var burada ve manzaraya son derece hakimiz. Havuzumuz sol tarafta kalıyor. Biraz önce çekime başladığımız taraf sol tarafımızdaydı. Bu dairemiz bloğun en sağ tarafında kalıyor. Dış kaplamamız seramik kaplama ve hiçbir bakıma ihtiyacı olmayan dış cephe kaplamamız mevcut. Bunlar balkonda da bize bence kolaylık sağlıyor. Silinebilir ve sürekli temiz tutabileceğimiz bir malzeme bunlar. Bu arada tavan muhteşem. Gerçek ahşap uygulaması var. Lamberi uygulaması var. Ve bir spot aydınlatması var burada. Gece de ambiyans çok güzel oluyor ve karşı tarafın ışıklarını da gördüğümüz zaman buradaki gece görüntüsü de gerçekten çok hoş. Korumalı bir balkon burası. Sadece bu tarafa yaklaştığımda hafif bir esintiyi alıyorum. O taraf daha kuytu kalıyor ve çok rahatlıkla buraya oturma alanınızı yapıp bir bahçe takımınızı koyup çok güzel keyfinizi yapabilirsiniz. Ve son derece güzel bir deniz manzaramız var. Evet, bu arada bizim köşe daire olduğunu söylemiştik. Aşağıdaki bahçe kullanım alanı da ortak alan. Bizim altımızda herhangi bir daire yok burada. Depolama alanları mevcut ve giriş çıkış alanı mevcut sitenin. Otoparktan açık otopark aracımızı koyduktan sonra giriş yolumuz. Buradan apartmana girişimiz var ve dediğim gibi bu bahçe alanı da bizim ortak kullanım bahçe alanımız. Yani alt katımızda kimse oturmuyor. Bu da bence bir avantaj. Evet, şimdi şöyle bir toparlayalım. Evimiz site içerisinde. Burası butik bir site. Kadınlar Denizi mahallesindeyiz. Full deniz manzarasına sahibiz. Evimiz 2+1. Ebeveyn banyolu bir yatak odamız mevcut. Yerden ısıtmalı doğalgaz merkezi sistem mevcut burada. 2 tane odalarda ve salonda olmak üzere 3 tane Daikin marka klimamız da mevcut. Ayrıca mutfakta üçlü ankastre setimiz var. Evimizin otomatik panjurları da mevcut bu arada ve kendine ait bir bahçe kullanımı olduğunu söylemiştik biraz önce. Onu da gördük. Evinizden, mutfaktan çıkıp buradaki bahçe alanınızda düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda evcil hayvanınız varsa bu da sizin için bir avantaj yaratabilir. Çünkü apartmanda oturunca bu tip şeyler zor oluyor biliyorsunuz. Bir kedi veya köpek besleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla burada. Evet, bizi tüm sosyal medya kanallarından takip etmeyi unutmayın. Her türlü portföye evavcısı.com'dan web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ev Avcısı ve Ev Avcısı YouTube kanalımızdan da tüm portföylerimizin videolarına ulaşabilirsiniz. 2+1, 1+1, 3+1, deniz manzaralı, yaz kış oturabileceğiniz daireler, villalar hepsini sizler için geziyoruz. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın ve hoşça kalın.